Tohum Otizm Vakfı tarafından düzenlenen webinarlar dizisine hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün gerçekleşecek olan webinarla ilgili sorularınız oldukça Zoom uygulamasının alt barında bulunan Q&A butonuna tıklayarak sorularınızı yazılı olarak iletebilirsiniz. Sorularınız oturumun sonuna doğru konuşmacımıza soruluyor olacak. Bugün konuğumuz Otizmli Learners'tan dil ve konuşma terapisti Tuchel. Ve bugün bizlere çeviri konusunda destek verecek olan kişi ise Tohum Otizm Vakfı Eğitim Ar-Ge Birimi Direktörü Neslihan Can Polatçı. İkisine de hoş geldiniz demek istiyorum ve teşekkür ediyorum. Şimdi biraz Tera'dan bahsedeceğim sizlere. Tera son 20 yıl aşkın süredir otizm konusunda uzmanlaşmış bir dil konuşma terapistidir. Kariyerine ilkokul seviyesinde başlamış ve şu anda Minnesota'da erken çocukluk döneminde yer alan bireylerle çalışmaktadır. Tara'nın My Best Friend Will adında otizm hakkında yayınlanmış bir çocuk kitabı bulunmaktadır. Hamline Üniversitesi'nde OSB lisans programı için yardımcı öğretim üyesidir. 2015 ve 2016 yıllarında Tara eğitimciler ve ebeveynlerle birebir çalışarak otizm çocuklara nasıl çalışacaklarını öğretmek amacıyla Rusya'nın Dimitrov kentine gitmiştir. Tara iş dışında yürüyüş yapmak ve bisiklete binmek için dağlara seyahat etmeyi de sevmektedir. Today our guest is Tara Tuchel. Hi Tara, welcome to our webinar series. Welcome to our webinar. Hello. Hello. Tara Tuchel is a speech language pathologist who has specialized in autism for the past 20 plus years. She started her career at the elementary level and is now enjoying the early childhood level in Minnesota. Tara has published children's books about autism titled My Best Friend Will and is an adjunct faculty member for the ASD licensure program at Hamline University. In 2015 and 2016, Tara traveled to Dimitrov, Russia to work side by side with educators and parents to teach them how to work with children with autism. Outside of her work, Tara loves to travel to the mountains to hike and bike. Your turn, Tara. Hi there. Should I start sharing my screen, Denise? That will be good. Yeah, of course. All right. So I'm going to get started with the presentation here. Let me go back. All right. I am so happy to be here and so honored to be connecting with all of you in the great country of Turkey. I wanted to talk to you about how we can use visual supports to enhance learning for young children with autism. Herkese merhabalar. Sizlerle birlikte güzel bir ülke olan Türkiye'den güzel insanlarla birlikte olduğum için çok mutluyum. Bugün sizlere Otizmli Çocukların Eğitiminde 10 ipucu, öğrenmeyi bireyselleştirme ve bireyselleştirilmiş öğretim materyalleri kullanmayla ilgili sunumunu yapacağım. Go ahead, Tara. All right. And a little bit about me first. As they shared, I'm a speech and language pathologist. I've been working with young children with autism for over 20 years. I am a speech language pathologist by trade, but I also have worked in a variety of educational capacities with young children at the elementary level and early childhood level. I have two grown children that are 26 and 23 and two soon-to-be stepsons because I'm engaged to their father, Jason. Okay, Tara. Thank you. Ben bir dil konuşma terapistiyim. 21 yıldır otizmli çocuklarla çalışıyorum. 2015 ve 2016 yıllarında otizmli çocuklarla çalışma stratejileri konusunda Rusya'da bulundum. Onun dışında ayrıca St. Paul, Minnesota'da bulunan Hamline Üniversitesi'nde otizm sertifika programımı tamamladım. Biri kız, 23 ve 26 yaşında 2 tane yetişkin çocuğum var ve 2 tane de nişanlımın çocuğu var. Çok yakın bir zamanda evleneceğiz. Nişanlımın adı Jason ve harika bir insan. Go ahead, Tara. All right. Before I talk about the first strategy, I just wanted to share how much visual supports or using pictures helps children with autism. We a lot of times call these children with autism visual learners, and it's because for some reason the part of their brain that processes pictures is
working better for them than just processing words? Öncelikle sunuma başlamadan önce görsel çizelgelerin, görsellerin otizmli çocuklar için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü biz hep otizmli çocukların görsel olarak çok daha güçlü olduklarından bahsediyoruz. Onların bilgiye ulaşmasında ve onu işlemlemesinde görseller çok büyük etkiye sahiptir diyoruz. Bundan dolayı görsel çizelgelerin, görsellerin etkisiyle başlamak isterim sunumuma. Go ahead, Tera. All right. And we know through research that using visual supports is an evidence-based practice. So that means we know, of course, that using this is going to create change and progress in children. Görsel destekler biliyoruz ki otizmli çocuklarla çalışırken kanıta dayalı yani bilimsel dayanaklı bir uygulamadır. And so my number one tip is to use a visual schedule. That's what we call it. You can use them at home and in the school setting, and it just shows children a sequence of what is going to happen in their day. And I would start with just a few pictures, 3 or 4, to get going. And eventually some children might like to have an entire day laid out for them or half a day at a time. And so the schedule lets them know what's coming and lets them predict what's happening in their day. Görsel çizelgeler gün içinde ya da bir görev başına çocukların neler olacağını anlamalarına yardımcı olmak için kullanılıyor. Görsel bir çizelge bir çocuğun gün içinde gerçekleştireceği bir dizi aktiviteden oluşabilir. Yani belirli bir kesite de odaklanabilir, bir günü de gösterebilir. Burada da yine gördüğünüz gibi bir günü uyan, kahvaltı, ders zamanı, tablet zamanı gibi gösteren bir çizelgeyi Tera bizlerle paylaşmış. You can continue, Tera. Okay, and in this example, it's a routine visual sequence for the routine of waking up. So we might, as the child wakes up, show them, okay, first wake up, then we eat breakfast, then we're going to have learning time, and then you can play with toys or on your tablet. Ben bu kısmı biraz önceden gitmiş olabilirim ama şimdi yine aynı şekilde burada gördüğünüz, görselde görmüş olduğunuz bir rutini ifade ediyor. Bu rutinde uyandıktan sonra kahvaltını yap. Kahvaltını yaptıktan sonra artık ders zamanı ve sonrasında tabletinle oynayabilirsin şeklinde bir dizi etkinlik görsellerle desteklenmiş bir şekilde verilmiş. You can continue, Tera. All right. And one of my resources that has been translated into Turkish involves, or it has a list of different visual supports, including a visual schedule with pictures that can be printed off. And so usually I would have this schedule on paper, laminated, and have each picture Velcroed on so it can be removed. So after they wake up, all right, all done with that. Then after they eat breakfast, take it off, all done with that. And it helps provide that timeline for them. Burada Tera şeyden bahsediyor. Bilmiyorum, Tohum Otizm portalını ziyaret ettiniz mi? Biz Tera ile bir işbirliği içerisindeyiz. Tera burada şunu söyledi. Benim görsel çizelgelerimden bazıları Türkçe'ye aktarıldı. Onlardan bir tanesinde de bizim portala kaydettiğimiz, sizler için paylaştığımız bir çizelgede yine böyle bir rutinden bahsediyor. Aynı şekilde uyan, kahvaltını yap, ders zamanı, tablet zamanı şeklinde. Tera onu şöyle kullandığını söylüyor. Onların hepsini lamine ettiğini, aynı zamanda görsellerin arkasına da hani Amerikan bandı dediğimiz cırtlar taktığını ve o sıralamada etkinlik çizelgesinde uyandıktan sonra çocuğun onu yerinden alıp işte kutuya koyduğunu, kahvaltısını yaptıktan sonra yine cırt olan görseli çıkarıp yerine koyduğunu ve bu şekilde bir kullanım sağladığını söylüyor. Yine portalımızı ziyaret edip bu görsel çizelgeleri de bulabilirsiniz ve PDF olarak da bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Thank you, Tera. That was long. All right, and this one is, we call the first then board. And this is my favorite to use with young children, especially when they are new to my classroom or new to learning how to use visual supports. And this teaches them, first I do this, and then I can have this. And this is what we can use a lot to get kids to start to understand how to do some learning tasks for us.
And we make sure that the picture on the then side is something really motivating and really reinforcing, something they love, so that we can first do our learning time, then whatever, fill in the blank, whatever they love. All right. Burada da first then board, önce sonra kartları aslında. Tera bunu çocuklarla, küçük çocuklarla, daha erken yaşlardaki çocuklarla tercih ettiğinden bahsetti. Bu kartları kullanırken de ilk başta yapılması gereken, belki de uyulması gereken bir kural, yapılması gereken bir etkinlik. Sonrasında da çocukların çok hoşuna gidecek ve onları motive edecek başka bir etkinliğin kullanılmasının uygun olduğunu söyledi. Yani kısaca, ben biraz da özetliyorum buradaki bilgiyi. Önce sonra kartları çocuklara kısa bir zaman aralığında bir de ne olacağıyla ilgili bilgi sağlıyor. Daha uzun bir görsel çizelgeden ziyade önce sonra kartı beklentiyi daha basit tutuyor çocuklar için. Önce bunu yaparsam sonra bunu kazanacağım şeklinde bir bilinç uyandırıyor. Bu kartlar çocuğun daha az tercih ettikleri etkinliklere ulaşmak için daha az tercih ettikleri etkinlikleri yapıp tamamlamalarını da sağlıyor. Yani önce bunu yaparsam sonra bunu yapabilirim hissi uyandırıyor. Okay, Tara, go ahead. And I know my example in the last two, we had tablet time for the motivator, reinforcer. Obviously, that's something we don't always want to have. Sometimes the reinforcer could be tickles. It could be blowing bubbles. I think that is probably something around the globe that children love, is blowing bubbles. The nice thing about blowing bubbles is if you said, okay, first we're going to name these pictures. If we're working on vocabulary, first name 3 pictures, then bubbles. Well, it's easy to take the bubbles away when you're done and go back to the task, because you blow them, we pop them, and then they're gone. You don't have to try to take a tablet away from a child that's really focused on it. Great. Burada bir de şöyle bir şey eklemek istiyor Tara. Yani burada hani önce de gördüğümüz kart, hani ders zamanı diyoruz ama sonra da tablet demişiz. Bu her zaman tablet olmak zorunda değil. Tabii ki bu çocuğun tercihlerine göre değişiyor. Bazen tableti de çocuğun elinden almak zor oluyor ya. Özellikle şunu da söylüyor Tera. Mesela hani 3 tane kartı benim için adlandır. Mesela ne yapıyoruz? İşte sözcükleri öğretiyoruz. Nesnelerin adını öğretiyoruz. Elma, portakal ya da işte meyvelerin adını öğretiyoruz. Elma, portakal, muz. Bunları tanımla, 3 kartı tanımla, ismini söyle. Sonra bubble zamanı. Sonrasında bubble üfleyebiliriz diyor. Ve bubble aslında normalde hani şey olarak düşündüğünüz zaman tableti elinden almak zordur çocuğun ama bubble'ı üflediğiniz zaman bubble'ı patlatır ve sonrasında bubble'lar ortalıktan kaybolur. Bunun için de aslında bu pekiştireç hemen sonrasında, verildikten hemen sonrasında tekrar etkinliğe dönmek için kolay bir pekiştireçtir şeklinde bir açıklama yaptı. Aynı zamanda belki önce ders zamanı ya da önce matematik sorusunu çöz ya da önce bu etkinliği yap, sonra gıdıklama zamanı veyahut da daha duygusal bir pekiştireçte de bu etkinlik yapılabilir şeklinde bir açıklama yaptı. All right, Tara, you can go ahead and continue. The other really nice thing about First Then is you can use it for children that, whether they're just beginning or they kind of know how to complete learning activities. But if a child's having a hard day and you want to make the first shorter, so you can kind of see, oh, they're stressed, they're having a harder day, we're just going to do one little thing and then they get the reward. And then we'll come back, do another little thing, and then they get the reward. And if they're having a great day and they can do all 10 cards or the entire math page before they get the reward, then you can do that too. So it's really important, once kids learn this First Then, it sets them up for really great learning situations. Great. So we can use it for motivation as well. So you're saying it. Yeah. Burada bir de şöyle bir şey hatırlatıyor Tera. Yani buradaki önce kartını çocuğun durumuna göre, önce ve sonra kartının buradaki etkinliklerin uzunluğunu ve kısalığını ve ne kadar süreceğini çocuğun içerisinde bulunduğu duruma göre de adapte edebiliriz. Mesela çocuk zor bir gün geçiriyorsa
önce kartı için koyduğumuz etkinlik çok daha uzun bir etkinlik olursa sonraya geçiş süresi yani pekiştirece ulaşma süresi uzun olacağından çocuğun o problemli yaşadığı yani problem davranışlar sergilediği günü veyahut da çok zor geçirdiği günü daha da zorlaştırmış oluruz. Bunun için çocuğun durumunu gözlemleyerek aslında önce etkinliğinin süresine ve niteliğine karar vermemiz daha doğrudur şeklinde konuşuyor. Söylüyor. Şöyle de bir şey hatırlatıyor. Aslında diyor önce ve sonrayı kullanırken çocukların diyor bazı şeyleri öğrenmesi çok kolay oluyor. Bu bizim için bir avantaj. Onun için çocukların içerisindeki bulunduğu şeye göre, duruma göre de bunları modifiye etmek mümkündür ve bunlar modifiye edilmelidir şeklinde de bir bilgi bizimle paylaştı. Okay, Tara, go ahead and continue. And one last little story about the first then, because it's my favorite. Sure. I had a student last week whose parent was trying to toilet train him, and he was able to now pee in the potty, but he was not able to poop in the potty. And he would go off to a corner and crouch down and poop in his pants. And so I sent home a story, which we'll talk about later, a social story about the steps of using the toilet. And then I asked Mom, what does he like the most? And she said chocolate. So I sent home one of these first then boards, and it said first poop and potty and then chocolate. And she said when he got it, he ran around the house smiling and showing all of his siblings and his dad and mom and saying, first I'm going to poop in the potty. There he was pointing, then I get chocolate. And I got a message yesterday, he did it. Great. So that's a great story. So I want to share it. Okay. Tera'nın aynı zamanda daha dün almış olduğu bir telefonla bu önce ve sonra kartlarını kullanmış olduğu birlikte çalıştığı bir çocuktan güzel bir haber alıyor. Önce ve sonra kartlarıyla tuvalet eğitimi veriyorlar. Çocuk tuvalet eğitimini şu şekilde yani çişini tuvalete yapabiliyor ama kakasını tuvalete yapamıyor. Ancak Tera bu kartları kullanarak çocuğun hem çişini hem de kakasını tuvalete yapmayı sağlamaya çalışıyor. Kartta önce yazan yere Tera bir çocuğun bir tuvalet resmi ve kakasını önce kakanı tuvalete yapacaksın şeklinde bir ifade yerleştiriyor. Sonra yazan kısmına ise çocuk çikolatayı çok sevdiği için ailesi bunu paylaşıyor. Çikolata resmini koyuyor. Aile bunu kullanmaya başlıyor ve dün şöyle bir haber alıyor Tera. Çocuk çok eğleniyor, öğreniyor ve öncelikli olarak tuvaletini yaptıktan sonra ailesi çikolata ödülünü veriyor. Sonra çocuk ailesinin, annesinin, babasının yanına gelerek önce kakamı yaptım tuvalete ve sonra çikolatamı aldım şeklinde coşkuyla bunu paylaşıyor. Bu da büyük bir mutluluk tabii ki bir öğretmen için özellikle. Okay, Tara, that was a great story. Go ahead and continue. Ready to move on to the next. The other thing that can really be helpful, we call just an all-done bucket. And you can have a plastic bucket, a box, whatever you have around the house to use, and you just put this all done symbol on it. And with this, if you have your child or student that is having trouble ending their play session, so let's say you did first then, and for the then they earned some little toy cars, and they are having trouble giving them back to move on to the next thing, either on their schedule or to the next work task. You start teaching them, you bring the all done bucket and you say all done, and then you help them put it in. And this has worked, I would say, like magic. After the kids learn how to do it, I don't even have to say anything. I just put the all done bucket out, and probably 90% of the time they just put the items in, and there's no fight, no meltdown. Great. Burada bir kutu görüyorsunuz. Bu işte all done bucket, hepsi bitti kutusu aslında. Çocukların en sevdikleri oyuncaklar ve eşyalarla oynarken daha fazla fayda sağlamakta. Yani bu etkinlikler. Şimdi çocukların özellikle bir de şöyle bir durum söz konusu. Çocukların özellikle bazı etkinliklerin bittiğini de bilmesi açısından bitti kutusu önemli bir yere sahip aynı zamanda. Burada etkinlik çizelgelerinde verilen etkinliklerin mesela işte biraz önce de bahsetmiştik aslında. İşte uyan, işte kahvaltını yap,
veyahut da işte ödevini yap gibi. Bunların her birisinin o etkinlik çizelgesinden alınıp bitti kutusuna konulması çocukların kafasında evet bu bitti şimdi sıra bunda, bu bitti şimdi sıra bunda etkisi de yaratabiliyor. Bu anlamda öğrenmede gerçekten çok büyük bir etkisinin olduğunu düşünüyor. Hem Tera hem de bu alanda çalışan kişiler. Bu durum tutarlı olarak yapıldığında da, şimdi biz kendi deneyimlerimizde ben biraz onları da paylaşmak istiyorum. Çocukların rutinlerinin de bir parçası haline geliyor ve çocuklar hiç direnç göstermeden, mesela aynı zamanda bir oyuncakla da oynarken o oyuncağı size bitti kutusuna koyarak geri verebiliyor ve onunla ilgili çok fazla ayak diretmeyebiliyor. Bunun için belki küçük bir kutu, sepet, yani çok daha evde bulunabilecek kapalı veyahut da açık materyallerde kullanabilirsiniz veya bir kova bile kullanabilirsiniz. Okay, Tera, go ahead and continue. All right, this next tip is, we call it the star chart. And this can help you count down to either when the child's going to get something or when something's going to be done. And so let's say you are at the park playing and you know that your child or student has trouble leaving. They want to stay. It's a time where maybe there might be a tantrum and you want to be, all of these visual strategies are to be proactive to try to prevent some of those meltdowns and tantrums. So with this one, as you're at the park, you can slowly put one star at a time. So when we're out on the playground at our school, a couple of us adults will be walking around with a star chart. And we just go up to all of our different students throughout and we say, okay, 1 star, 4 more, then all done. And we'll go back inside. And then a few minutes later, 2 stars, 3 more. And kids are starting to understand it when you walk towards them with this star chart and they try to run away because they know the fun time might be coming to an end and they know you're the bearer of bad news. Yeah. Burada gördüğünüzde bir yıldız panosu. Aslında bu yıldız panosunu bir süre haritası şeklinde düşünebilirsiniz. Yani çocukların bir geçişe hazırlanmalarına yardımcı olmak için, yani zamanı geriye saymak için veyahut da zamanı onlara bir çok daha somut bir şekilde göstermek için kullanılıyor. Bu panoda zamanlayıcı olarak düşünün. Yani mesela çocuk oyun alanında oynuyor ve siz ona işte bir 15 dakikalık bir süre verdiniz ya da işte 15 dakikalık sürede 5 tane yıldız kullandınız diyelim. Her bir yıldız 3 dakika olsun ve siz şöyle bir şey yaptınız. 5 tane yıldızla gittiniz ve bir tanesini oradan aldınız. İşte arkasının cırt cırtlı olduğunu düşünün. İşte 5 yıldızım vardı. İşte şu an 4 tane, 3 tane, 2 tane şeklinde geriye sayım şeklinde çocuğa kalan süresini göstermek için bu yıldız panosunu kullanmanız mümkün. Böylelikle çocuk aslında orada hiç yıldız kalmadığında, zamanının kalmadığını, artık oyun alanından sınıfa gitmek zorunda kaldığını ya da artık başka bir etkinliğe geçmesinin gerektiğini çok daha görsel bir şekilde anlamış olacak. Burada eğer şöyle bir şey var, yani çocuğun durumuna göre yıldızların sayısını ve yıldızları çıkarma veyahut da geri ekleme sıklığını çocuğun durumuna göre belirlemeniz gerekiyor. Evet, yes Tara, you can go ahead and continue. The picture at the end will be whatever is next. And so in my classroom, we always have a check mark that indicates to them, we're going to go check our schedule. At home, like this picture of a car could be if you have driven somewhere and you're counting down, okay, then we're going to get in the car. It could be just if you're outside playing and it's a picture of your house or apartment. Okay, then we're going to go back home. So this predicting what is coming and foreshadowing is really, really helpful. So we can even think about if they are at school, if there's a classroom, if the kids are in recess, so it means that, so now we're going inside, right? Yeah, so you could have a picture of walk the hallway or the teacher that they're going to next. It could be really individualized. All right. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Hani biz toplam 5 tane yıldız görüyoruz bu panoda ve yıldızların en sağında da bir araba resmi var. Burada aslında bu yıldızlardan sonraki araba, yıldızlar bittiğinde panodaki
hangi etkinliğe geçileceğini gösteriyor. Yani şöyle bir şey düşünün. Bu 5 tane yıldız bittikten sonra çocuğu annesi gelip arabayla alacak. Veyahut da işte bunun yerine şöyle bir şey de düşünebilirsiniz. Burada 5 tane yıldız var ve sonunda sınıf var. Çocuğun sınıfının resmi var. Aslında teneffüsteyken çocuğa zamanı göstermek için, ne kadar zamanı kaldığını göstermek için bu yıldızları kullandınız. Artık teneffüs zamanı bitti ve çocuğu okulun bahçesinden içeriye, sınıfına almak istiyorsunuz. O zaman da burada sınıfın fotoğrafını veyahut da işte koridoru veya okulun arka bahçesinden giriş kapısını oraya yerleştirerek çocuğun bunu görselleştirmesini sağlamanız da mümkün. All right, Tara. Go ahead. One last little tip about this. The nice thing too is you can make it go as fast or slow as you want. You don't, if you used a timer instead, then after the timer goes off, that's it. You have to follow through. With this, if the child's having a hard time, you can make it go faster. Or if we're doing a great job, we can make it last longer. I think it depends on the kid, right? Yeah. Okay. Çocuğa bağlı olarak da bunu daha hızlı ilerleyen bir süreç veyahut da daha yavaş ilerleyen bir süreç haline getirebilirsiniz. Belki de hani timerlar, alarmlar kurup bunu daha etkin bir şekilde aynı zamanda yıldızla birlikte yanında bir timerla bir şey de kullanarak, süre de kullanarak yapmanız da mümkün. All right. The change card. This one I use a lot with the visual schedule. And let's say we have that sequence. First, wake up, then breakfast, then learning time, and then there's going to be a change in the schedule. We'll introduce this change card, take off the learning time, put up the change card and say, there's a change because we know that transitions are hard with kids with autism and we know change is hard. So when we teach them, when they see this, it means there's going to be a change. And at first you might want to teach it by changing something that's harder or less preferred to something fun. Okay, we have a change. No learning time. We're going to have play time. And that can be the way to start to get them to understand change in a positive manner. All right. Burada bir de şimdi değişim kartından bahsediyoruz. Değişim kartı aslında biraz önce bir çizelge vermiştik ya, hani uyan, kahvaltını yap, öğrenmeye, işte derse otur, ondan sonrasında okula git gibi devam edebilecek bir çizelge. Şimdi burada evet uyandı çocuk, kahvaltısını yaptı ama burada evet şu an görselde de göründüğü gibi ama derse oturmakla ilgili bir zorluk yaşıyor. Burada onun için değişim kartını kullanıp çocukların burada bir değişim yapması, çocuk için bir değişim yapılmasını sağlayıp o etkinliği değiştirip sonrasında devam etmemiz mümkün. Aslında bu çocukların çizelgelerindeki değişiklikleri anlamalarına ve bunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için de bir strateji. Ve gerçekten bir esneklik kazandırıyor bütün bu sürece. Çünkü çocuk çok katı olduğunda da değişiklikler biraz gelebiliyor, zor olabiliyor. Bu değişiklik kartı kullanılmaya başlandığında aslında çocukların da daha esnek olabildiği de görülüyor. All right, Tara. All right. And again, this is just another strategy to try to eventually reduce stress for children and prevent meltdowns and tantrums. Bu değişim kartı kullanmanın bize sağladığı yararlardan bir tanesi, çocuklar böyle bir etkinlikle, yapmak istemedikleri bir etkinlikle karşılaştıkları zaman problem davranışlar sergileyebilirler. Strese girebilirler. Ancak bir değişim imkanının olduğunu bilmek, hani bunu başka bir etkinlikle değiştirebileceklerini bilmek aslında çocukların bu stresini azaltıp aynı zamanda da problem davranışlar sergileme olasılıklarını da çok daha aza indirgeyeceğinden önemlidir. Yes, sir. All right, and use special interests. I don't know in Turkey what your child's favorite cartoons are or shows, but in the United States, this is Paw Patrol, and all the kids here love Paw Patrol. So use special interests. If they love a certain character, use that to help them teach. So with Paw Patrol as an example, I have students when they're learning how to use the toilet. At first, it might just be switching from pull up or diaper to underwear. So I have a little story that shows each of these Paw Patrol characters wearing underwear. So it says,
Rebel is wearing underwear. Sky is wearing underwear. And at the end, I can wear underwear too. So using that gets kids focused and engaged in what you're trying to teach them. That's great. Burada Tera aslında çocukların özel ilgi alanlarını, onların sevdikleri şeyleri, sevdikleri karakterleri kullanmanın öneminden bahsetti. Şöyle hani Amerika Birleşik Devletleri'nde şu günlerde çocukların en çok sevdiği kahramanlar Paw Patrol adı verilen çizgi filmdeki kahramanlar. Şimdi ekranlarınızda da görüyorsunuz. Tera aslında Deniz Hanım bundan sonraki slide'dı galiba. Tera, I guess you have the pictures of the Paw Patrol characters in the next slide, right? Oh, let's see. Oh, maybe I do. Yes, yes. Yes, yeah, it's here. Burada da gösterdiği gibi aslında çocukların özel ilgi alanlarını kullanmak için Tera bir sosyal öykü yazmış. Ve bu sosyal öyküde de çocuklara iç çamaşırı giymeyi öğretmeyi hedeflemiş. Çocuklara bu beceriyi öğretirken de onların sevdikleri karakterlere de iç çamaşır giydirerek aslında onlarla böyle bir özdeşim kurmayı hedeflemiş. Yani burada mesela Chase adındaki kahraman bir kilot giymiş. Rubble yine bir kilot giymiş. İşte Marshall yine bir kilot giymiş. Bunların hepsi aslında çocuğun sevdiği ve izlediği çok da hoşuna giden kahramanlar olduğu için onun sosyal öyküsünde kullanılmış. Bunu da biz aynı şekilde belki Türkiye'de çocukların favorileri olan sevdikleri kahramanları aynı şekilde kullanmamız mümkün. All right, Tera. All right. And all these years that I've been teaching, this is one of my very favorite parts of what I do, is that we get to individualize to each student and be creative and make something that's going to connect with them to help them learn. So if I have a student that loves these characters and I'm teaching math, I might print off some pictures of the different dogs and lay them out on the table, and we'll count the dogs. I had in the past, many years ago, I had twins in my class that loved country singers. And so we would count, I don't know if you know of any American country singers, but Willie Nelson. I cut out a bunch of pictures of Willie Nelson and we would count how many Willie Nelsons. I did a story about country singers peeing in the potty, and we had Willie Nelson pees in the potty, Big and Rich pee in the potty. And those boys looked at it. They couldn't read it out loud, but they looked, and the next day they peed in the potty. And that's the power of special interests. That's great. I like the idea of country singers peeing in a potty. That's so funny. Did they see their social story? Did you send them? So, okay, I'm going to go ahead and translate this. Burada şöyle bir şey var. Tera şundan bahsediyor. Hani bu özellikle çocukların özel ilgi alanlarını kullanmak benim de çok sevdiğim bir şey. Bunları kullanırken ve bunlarla materyaller üretirken ben de çok eğleniyorum diyor. Şöyle bir örnek veriyor. Matematik öğretirken mesela hani bir çocuk bu özellikle Paw Patrol mesela diyelim ki kahramanlarını çok seviyor. Tera matematik öğretirken de bunları kullanıyor. Matematikte mesela işte Chase buradaki köpeklerden bir tanesi, köpek kahramanlardan bir tanesi veyahut da Everest. Onların resimlerini print edip çıkarıp aslında çocukların onları saymasını, toplama işlemi veyahut da sayı sayma işlemini bu köpek karakterleri kullanarak yapmasını sağladığını söylüyor ve bununla da çocukların çok eğlendiklerini, aynı zamanda eğlenirken de öğrendiklerinden bahsediyor. Bir de başka güzel bir örnek daha verdi. Tera'nın çalıştığı başka bir öğrenci de, otizmli öğrenci de country müzik, yani şimdi bizim halk müziği gibi düşünün. Amerika'daki country müzik söyleyen şarkıcılarla çok ilgili bir çocukmuş. Ve onların isimlerini biliyormuş ve en favori karakterini Tera onların içerisinden seçip sosyal öykülerini o karakteri kullanarak yapmış. Çocuğun tuvalet alışkanlığı kazanması için de bu karakter, mesela şeyi düşünün, hani bizim şarkıcılarımızdan bir tanesini seçtiğimizi düşünün. Bütün karakteri, bütün sosyal öykülerde Tera bu karakteri kullanmış. Mesela tuvalete yapıyorum, işte çişimi tuvalete yapıyorum sosyal öyküsünü o çocuğun çok sevdiği country müzik şarkıcısını kullanarak öğretmiş ve bundan da çocuk çok zevk almış. Çok kısa bir sürede de bu beceriyi edinmiş. Bunu da bizlerle paylaşmak istedi. All right, Tera. All right, and another one of my very favorites, which is probably how you found me, are social stories. Yes.
And social stories were developed by a woman in the United States named Carol Gray. And she developed these to help children with autism understand different situations or social issues or changes. And so social stories for me is something I have loved creating. And now I'm so glad with the internet to be able to share them with other people. Burada belki de biz Tera'yla bu şekilde tanışmıştık. Onun materyallerinden yararlanarak, hatta kendisi de bunu söylüyor. Çok fazla, özellikle Covid döneminde materyal paylaşmıştı Tera. Üye olduğumuz yurt dışından bir takım platformlarda kendisiyle karşılaşmıştık bu şekilde. Sosyal öyküleri özellikle çocukların çok yabancı olduğu konseptleri onlara anlatırken kullandı kendisi. Maske takma özellikle son zamanlarda hayatımıza giren bir şeydi. Sosyal öykülerden kısaca bahsetti Tera. Sosyal öyküler Carol Gray tarafından geliştirilmiş ve aslında çocukların değişikliklere ve bilinmeyen durumlara, bazı sosyal durumlara uyum sağlamasını kolaylaştırmak için geliştirilen, daha önceleri sadece işte çocuk özelinde kağıt kalem kullanarak geliştirilip sadece o çocukla paylaşılan, sadece o çocuk için kullanılan materyallerdirken artık internetin çok ilerlemesiyle, paylaşım seçeneklerinin artmasıyla yazılarak herkesle paylaşılıp herkesin kendisine göre uyarlayabileceği materyaller haline gelmiş. Ve bunları da Tera kendi web sitesinde de Otizmli Learner'da da çok sık bir şekilde farklı durumlar için paylaşıyor. Biz de yine Tohum Otizm portalında Tera ile birlikte yapmış olduğumuz çalışmalardan Türkçe'ye adapte ettiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Oradan da sosyal öykülere ulaşabilirsiniz. All right, Tera, you can continue. Yeah, and so the big thing with social stories is you want to write them from the perspective of the child. And you want to try to keep it positive and not have it be just a list of rules. So with this first one, sometimes adults and kids need to wear masks to protect themselves. And it kind of goes into maybe explaining why or what it looks like. And they don't have to look fancy like this. You can write it down. I quick drew this. You can write it down and you can make your own stick people and just kind of write it at the time that you need it. But hopefully, I know you guys have translated a bunch of the common ones that I get requests for. And so hopefully those will be helpful for you too. But they can really explain things for students and add that visual piece. Great. Sosyal öykülerle ilgili 3 önemli noktayı hatırlatarak başladı Teres. Öykü yazarken mümkün olduğunca çocuğun perspektifinden bakmak gerektiğini, yani hani o çocuğun gözüyle olayları algılayabilmeyi hedefleyen bir sosyal öykü olması açısından çocuğun bakış açısıyla yazılması oldukça önemli. Bunun dışında aslında birinci tekil kişinin ağzından yazılması gerekiyor. Hani mesela işte maske takan insanlar görüyorum. Maske takan insanlar gördüğümde bu yani mesela bizim şu anki durumumuzu düşün. Aslında biz de maske takan insanları ilk gördüğümüz zaman çok yadırgamıştık. Neden takıyorlar demiştik ama bunu yavaş yavaş yadsımaya başlamıştık. Böyle bir durumda aslında biz nasıl düşünürüz? Bir çocuk nasıl düşünür? Onları düşünerek, onları hesaba katarak yazmamız gerektiğini söylüyor. Burada da aynı zamanda şundan da bahsediyor. Bizim çevirdiğimiz ve Tera'nın oluşturmuş olduğu sosyal öykülerden pek çoğu aslında şu anki genel durumla ilgili çok öğrenme konseptini içeriyor. Bunlara da yine bakabilirsiniz. Bunlara da ulaşabilirsiniz diyor. Eğer ki bir çocuk için aynı zamanda bir sosyal öykü yaratmanız gerekiyorsa kağıt kalem de kullanabilirsiniz ve kendi çöp adamlarınızı çizerek de kendi sosyal öykünüzü anında oluşturmanız da mümkün diye ekliyor Tera. All right, you can go ahead and continue, Tera. All right. The next tip number 8, using the visuals to try to teach play. So we know with young children with autism, play is something that is hard, especially that creative play. So we need to start at a very basic level and structure it for them. So at first it might just, if you have a child or a student that maybe if they have a toy, they're just spinning it or looking at it, they don't know how to play and make believe with the toy. So let's start at a basic level with a picture. Put the people in the bus and then push the bus. And that's the beginning, and having that visual support to teach those. Then you could move to, that's 2 steps, then you could move to 3 steps. Okay.
Şimdi ben bir de açıklama yapmak istiyorum. Hepimizin bildiği gibi oyun otizmli bireyler için genellikle farklı bir alan olarak biliniyor. Yani otizmli bireylerin oyun oynama becerileri gecikmiş iletişim becerilerine de bağlı olarak ciddi üzerine çalışılması gereken beceriler. O yüzden şimdi burada da şunu söylüyor Tera aslında bunu aşama aşama yapmamız gerektiğini söylüyor. İlk başta hani görsel olarak çocuklara bu oyunla ilgili destekler sunmalıyız diyor. Mesela burada görmüş olduğumuz 2 tane resim var. Bir tanesinde bir otobüs ve bir de bir çocuk resmini görüyorsunuz. İkincisinde de otobüs, içerisinde çocuk ve otobüsü iten bir el görüyorsunuz. Şimdi aslında çocuğa oyun oynamayı öğretmek için ona oyun oynamayla ilgili detaylı basamakları görsel olarak vermiş olmamız gerekiyor. Onun öğrenebilmesi için bir de çok görsel olarak güçlü öğrenen bireyler olduğunu düşünürsek otizmli çocukların genelinin. Şimdi burada birinci resimde insanları otobüsün içine koy. Çocuktan insanları otobüsün içine koymasını istiyoruz. Ondan sonrasında ikinci resimde de ikinci aşaması şu anda oyun oynamayı öğrenmenin otobüsü it. Sonrasında da belki otobüsün ses çıkarmasını, fren yapmasını, kornaya basmasını da bu dizinin sonunda öğreteceğiz. All right, Tera. All right. Another thing that's really difficult is turn taking. With autism, a lot of kids see from their own perspective and have a hard time taking other people's perspective, especially when they're young. And so this is just a card that you can cut out, and it's a circle, and it indicates whose turn it is. So if I have 2 students sitting together, or if it's just me and a student, I might give them a toy and say, your turn, and give them the card. And then help them give it back to me or to another student and say, all right, now it's his turn. So the card indicates a visual representation of whose turn it is. Evet. Şimdi bazen otizmli çocuklarda özellikle biraz daha kendi perspektiflerinden baktıkları için olaylara sıra alma becerisini öğrenmek biraz daha zor olabiliyor. Şimdi sıra alma becerisini öğretirken de bunu da görselleştirerek öğretmemiz oldukça önemli. Hani normalde düşündüğümüz zaman yine ben yorumumu katıyorum. Sıra alma hani çok soyut bir kavram. Sıra alma yani nasıl yani? Hani sıra sende, sıra bende. Burada aslında Tera şunu söylüyor. Elimde bir oyuncak var. Ben oynadım ve arkadaşıma veriyorum. Arkadaşıma verirken bu görmüş olduğunuz kart yine benim elimde olursa benim sıram, senin sıran şeklinde oyunu oynayan kişiye bu kart verilirse aslında sıranın kimde olduğu da görsel olarak bir şekilde çocukların zihninde oturmuş ve artık sıra almayı bu şekilde öğrenmeye başlamış olurlar diyor. All right, Tera, go ahead and continue. All right. And as a speech language pathologist, this is a huge, it's number 10, but it's a huge one for me. Developing an effective communication system for children. So if you have a child or a student that has limited verbal abilities or is nonverbal, it's really important to give them a way to communicate. So I put out a quote the other day that said, just because I can't speak doesn't mean I have nothing to say. Burada Tera aslında konuşamayan, anlamlı bir konuşması bulunmayan veya dil becerileri gecikmiş erken yaştaki çocukların kesinlikle bir iletişim sistemine sahip olması gerektiğini paylaştı. Ve şöyle şunu da ekledi. Aslında hani geçenlerde söylemiş olduğum bir söz var dedi. Söyleyecek aslında konuşmuyorum diye söyleyecek bir şeyim olmadığı anlamına gelmiyor şeklinde de bir söz paylaştı. Gerçekten çok da etkileyici bir söz. Biz bazen bunu düşünüyoruz. Hani otizmli çocuklar konuşmuyor, sanki söyleyecek hiçbir şeyleri yokmuş gibi geliyor. Ancak onlara bizim o sistemleri verip onların iletişim kurmasını kolaylaştırmamız gerekiyor. All right, Tera, you can continue. And this example in yellow is meant to represent kind of a choice board. So you might have all of your, if you're at home, all of the toys available or things that they like, and you can present the board and they can pick a picture that's laminated with Velcro and give it to you. And at first you're teaching this hand over hand. They don't know that you're wanting them to give you the picture. So at first I might have the toy that they want. And when they reach for the toy, I guide their hand to the picture.
help them pick it up and give it to me. And then I say, toy. Great. Burada aslında görselde de şu an bizimle paylaştığı gibi Tera, bir seçenek panosu oluşturmamız, bunu oluşturarak başlamamızın güzel, iyi bir adım olacağını söylüyor. Bu sistem mesela bir seçenek panosu. Bu seçenek panosuna da çocuğun evde aslında oynadığı, yediği, işte küçük atıştırmalıklar, oyunları, işte oyuncakları eklenebilir. Bu durumda da bunu kullanırken şöyle yapmayı tavsiye ediyor. Mesela elinde bir oyuncak tutuyor anne veya öğretmen. Bu oyuncak araba diyelim. Çocuğa oyuncak arabayı gösterdiğinde, çocuk direkt oyuncak arabayı almak için uzandığında orada öğretmen veya annenin çocuğun elinin üzerine elini koyarak direkt olarak ilk başta o seçenek panosundan o oyuncak arabanın resmini almasını sağlayıp kendisine uzatmasını da sağlayıp aynı zamanda evet oyuncak araba istiyorsun deyip orada aslında çocuğun kendisine bir iletişim sistemi olarak o kartları kullanmayı öğrenmesini sağlayabilir şeklinde bir strateji paylaşıyor bizimle. Okay, Tara. All right, and then you can put pictures on top of and in a book. Just a 3-ring binder where you have pages, and Velcro them in there. And eventually kids learn how to open the book. Look, they might have a food page, a couple of school pages where they can go in and find what they want. And the official name for this is a PECS book. It stands for Picture Exchange Communication System. And PECS is another research evidence-based practice. We know it works. Some people get nervous that, if they use pictures to talk, they're not going to verbally talk. And that was disproven. It's really a bridge. Kids that use this start to talk faster. Yes. Burada şundan bahsediyor. Aslında burada görmüş olduğunuz görselleri, hani dedik ya seçenek panosu oluşturabilirsiniz. Biraz önce de bahsetmişti Tera. Bu görselleri tabii çoğaldıkça, şimdi bir tane set olmayacak. Bunun gibi birkaç tane set olduğunu düşünün. Halkalı dosyalar içerisinde üzerine de böyle şeylerle görsel olarak veyahut da yazıyla, çocuk tabii ki okumayı biliyorsa, işaretlerle işte yiyecekler, oyuncaklar, işte kitaplar veyahut da etkinlikler şeklinde zamanla çocuk öğrendikçe o setleri o dosyanın içerisinde biriktirebilirsiniz diyor. Ve şöyle bir şey de ekliyor Tera. Bu bütün kartlar lamine edilerek arkasında yine Amerikan bandıyla oradaki lamine edilmiş diğer sayfaya tutturulmalı ve çocuk aslında oradaki şeyden istediği nesneyi bir süre sonra, tabii bunu kullanmaya başlayıp alıştıktan sonra dosyayı açıp istediği nesnenin resmini bulup onu oradan çıkarıp götürüp istekte bulunup o nesneye ulaşmayı aslında biz bunun en nihai sonuçta iletişim sistemini kullanarak bir istekte bulunma davranışı olarak öğrenildiğini kabul ediyoruz. Bu aşamaya kadar gelmesini tercih ediyoruz. Tabii ki bunun official ismi, yani daha doğrusu resmi ismi bu sistemin PECS. PECS de resim değiş tokuşuna dayanan iletişim sistemi olarak geçiyor Türkçe'ye çevrildiğinde. PECS'in kendi web sitesi de var. Bunu da ziyaret edebilirsiniz. PECS aynı zamanda da kanıta dayalı, yani bilimsel olarak dayanakları oturmuş, bilimsel dayanaklı bir uygulama. Bununla ilgili de herhangi bir tereddüt bulunmasın. All right, Tara. All right, and I have a little bonus and we'll be almost wrapping up. But this is another technique that is great because it helps with what we call self-regulation, staying calm, recognizing your emotions, and trying to keep your body under control. And we call it, we created it at early childhood, I feel, I need, or when I feel I can try. Burada da başka bir şey, yani ekstra bonus olarak bunu paylaştı bizimle Tera. Hissettiklerim ve ihtiyaçlarım panosu. Aslında bu otizmli çocuklar biliyorsunuz, yani çalışan arkadaşlarımız, belki otizmli çocuğu olan ailelerimiz bunu bilir. Yani belirli zamanlarda nedenini biz anlayamıyoruz belki ama zor anlar yaşayabilirler. İşte hayal kırıklığına uğrayabilirler. İşte biz onu anlayamayız ancak problem davranışlar sergileyebilirler, sıkıntıda olabilirler. Bunun nedenini anlamamız biraz zor olabilir ve belki de onların bunun nedenini kendilerinin bilip buna müdahale etmeleri mümkündür. Biz bu yüzden aslında onlara yine görsel bir sistem sağlayarak
bunu mümkün hale getirebiliriz. Yani burada işte ne hissediyorum? Kızgın hissediyorum. Ama beni rahatlatacak olan şey ne? Belki bir stres topu. Onu seviyorsa eğer çocuk, belki onunla oynadığı zaman rahatlayacak. Bu şekilde görsellerle aslında rahatlama yöntemlerini de onlara öğretebiliriz. Onların tercih ettikleri rahatlama metotlarıyla. All right there. And with this, we do start at a young age, even 3-year-olds. And at first we might model for them. Oh, look, you look happy. Do you want to pick something to play with? Or you look frustrated or sad. Do you need a fidget toy to squeeze? Do you need a hug? And at the elementary level, I was working with a student on something similar years ago. And I said, you know, Richard, you look, I think I said, you look sad. And he said, no, Tara, you've got it all wrong. I'm mad. That's good. He described the feeling that's yes, a good point. I said, yes. Awesome. Burada şöyle bir durum söz konusu. Bu görsel desteklerle aslında hisleri ve hislerini tanımlamayı öğretmek ve neye ihtiyacının olduğunu bilmesini öğretmek 3 yaşından itibaren yapılabilecek ve kazandırılabilecek bir beceridir diyor Tera. Burada da şöyle bir yöntem izlememiz gerekiyor. Eğer ki mesela çocukla çalışırken sen çok mutlusun ha? Hadi o zaman oyun oynayalım mı deyip mutluluktan sonra böyle bir his yaşıyorsa eğer oyun oynayarak bunun sonrasında bu mutluluğu, bu coşkuyu atmasını sağlayabiliriz diyor. Bir de şöyle bir örnek verdi Tera. Mesela çok sinirli, çok stresli. Sen çok sıkıntıdasın, çok sinirlisin, çok streslisin. Sana bu stres topunu versem seni rahatlatabilir şeklinde bir stres topu sağlayarak onu sıkıp belki onun rahatlamasını sağlayıp bunu bu şekilde öğretip daha sonraki aşamalarda da çocuk sinirlendiğinde bu nesneyi isteyip rahatlamasını kolaylaştırabiliriz diyor. Hatta bir deneyimini anlattı bize. Tera, Richard diye bir öğrencisiyle bu stratejiyi denediğini ve aslında işte onun böyle bir sıkıntıda olduğunu görüp sen sıkıldın mı, stresli misin şeklinde sorduğunda hayır, sıkıntıda değilim ben, kızgınım diye çocuğun hani kendi hislerini çok net bir şekilde tanımlamaya başladığını paylaştı. Bu da çok büyük bir mutluluk bir öğretmen olarak. Okay, Tera, you can continue. All right, and here's another example. I think we translated this into Turkish, but if we haven't, I can send it to you. We'll be in touch. Sure, thank you. Where they can make this. And that is it for the 10+1 tips. I just wanted to share, these are my different links for social media. On Facebook, I do trainings, and we've talked with your organization here, and we might translate some of those so that you can watch them and implement them at home or whatever setting that you're in. I just started in 2019 creating my own materials and having them out. Some are for free, some are a paid resource on a site called Teachers Pay Teachers, but a lot of everything that's free is on my website, the autismlittlelearners.com. And so I'm really happy to have this partnership and collaboration where we can translate these into Turkish for you. Thank you, Tera. We are glad to work with you as well. Burada Tera kendi sosyal medya hesaplarını tanıttı. Tera aynı zamanda bir konuşma terapisti, daha önceden de bahsettiğimiz gibi bir takım eğitimler veriyor. Davet üzerine mesela bizi de kırmadı, sağ olsun geldi. Ve bizimle de bütün materyallerini paylaşıyor ve biz de onun için bir takım materyaller üretiyoruz ve paylaşıyoruz. Onların İngilizcesini yapıyor ve biz de onun materyallerini Türkçe'ye kazandırıyoruz. Burada böyle bir partnerlik var. Tera da bu partnerlikten dolayı çok mutlu olduğunu ve bunun devamını getirmek istediğini iletti. Bizler de aynı şekilde bu partnerlikten oldukça mutluyuz. Çok üretken, çok güzel işler çıkarıyoruz birlikte. Takip etmek isteyenlere Instagram, Facebook, Pinterest ve Teachers Pay to Teachers, Teachers Pay Teachers bu bir platform. Amerika Birleşik Devletleri'nde öğretmenlerin materyallerini paylaştığı bir platform. Buraları takip etmek isterseniz Tera tüm platformlarda kendi kaynaklarını paylaşıyor. Biz de aynı şekilde bunlardan uygun olanlarını Türkçe'ye aktarıyoruz. Okay, Tera, you can continue.
I think that's all I have for That's you all? today. Thank you so Thank you much. And will we be chatting for a minute after this is done? Yes. Okay. We have some questions. Thank you Okay. so much. Yeah. Everybody enjoyed the presentation, I guess. We still have 338 people online and watching us. So we I'm have so lots happy. of questions. Yeah, we are glad to have you here. So we are really amazed that we have this many participants still watching and asking questions. So we would like to get some of the questions. I know we cannot do all of them, but we have time difference. Of course, you have things to do. All right. Yeah, I'm good. So you just ask away. Great. Okay, thank you. Şimdi, Ben pardon. birkaç tane soru seçeceğim. Çok uzatmadan. Max 10 dakika ayıralım. Onu da zamanını almayalım. İlk soru şöyle. Örneğin bu öncesi sonra kartlarını nasıl silikleştirebiliriz demişler ama soruyu şöyle sorarsak aslında daha doğru olur. Görsel destekler, çizelgeler olsun ya da önce sonra kartları olsun. Birçok öğretmen bunların çocukta bağımlılık yaptığını düşünüyor ve bunların uzun süreli kullanılmaması gibi bir görüş yaygın. Bunlar gerçekten silikleştirilmeli mi yoksa bir çocuğun hayatında sürekli devam edebilir mi? Okay. Tara, we have some concerns over using visual schedules and visuals for activity schedules with kids with autism, and some of the maybe parents and teachers are thinking that those things are creating dependent individuals, like visual dependent individuals. So should we fade those visuals after a certain point, or should we just continue using them as all? I don't know. So yeah. we want to know the whole process. Visuals are good. We know it. We know that when we use visuals, we are creating like magical learning opportunities. But how long should we use them? So we want to know this. That's actually an excellent question, and we get the same question over here. So basically what I've been taught by some of the experts in the field, like Carrie Dunbaran, is when you are ready to get rid of your to-do list or your calendar, then we get rid of visuals. Okay, so we don't, however, as time goes on, we shape them into something that's more typical. Mm-hmm. So you might start out with these pictures that look very young. And when a student is getting older, and if they're able to write, then we teach them how to use a calendar or to-do list, just like we would. All right, thank you so much. That was a good answer. Yes, it was a good answer. Şimdi burada şöyle bir şeyle başladık. Tera bu sorunun aynı zamanda çok güzel bir soru olduğunu düşündü. Çok da sorulan bir soru olduğunu söyledi. Kendisi bu alanda uzman kişilerden ders aldığı için onların da aslında bu soruya cevap olarak şöyle bir şey söylediklerini iletti. Siz ne zaman kendi takvimlerinizi ve işte to-do list, yani yapacaklar listelerinizi hayatınızdan çıkarıyorsanız çocuklar için de bunu düşünebilirsiniz. Ancak yani görsel olarak, görsellerin çok yoğun olarak kullanılmasına dair de şunu iletti. Hani görseli belirli bir süre kullanırsınız. Sonrasında baktınız ki çocuk görselden artık daha yazılıya ilerleyebilecek duruma geçti. Hani biz mesela görsel etkinlik çizelgelerimiz vardır. Bir de yazılı etkinlik çizelgelerimiz vardır. Daha küçük yaştaki çocuklarda görseller kullanılır. Biraz daha büyümüş, daha işte okuyabilen, okuma yazmayı bilen ve okuduğunu anlayabilen çocuklarda da yazılı olanlar kullanılır. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Son aşamada da yine hani ben şu an mesela kendi hayatımdan takvimi çıkardığımı düşünemiyorum veyahut da işte yapılacaklar listesini. En son aşamada da zaten takvim ve yapılacaklar listesi şeklinde buna devam edebilirsiniz şeklinde bir açıklama yaptı. Sorumuzun cevabı. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bir de çok gelen bir soru sormak istiyoruz aslında. Hazır bir dil konuşma terapisti kendisi de. Hem öğretmenler hem de aileler tarafından merak ediliyor. Bir çocuk kaç yaşına kadar konuşmazsa bir sonraki evrede gerçekten konuşmaz? Okay, so Tara, because you are a speech pathologist, we have a question about communication skills of kids with autism. So our guests are asking, what is the age that we give up for kids for communications? Let's say
So my kids is now 3 years old. He learned speaking. That's okay. If he cannot, so I should give up. Is there an age like this? Like, do we have an age limit of communication skills that can be earned? So yeah, that is a common question too. As a speech therapist, I like to say I never give up. There's always a possibility. However, with young children, that's why having those pictures and a communication system to act as that bridge while they're learning how to speak, that can reduce frustration. But I keep working on the verbal and working on it and working on it. And we don't give up ever. I have heard some statistics saying if they're not speaking verbally by age 7 or 8, it's likely maybe they won't be speaking in sentences when they're older. But I never say never. And especially with those young ages, we keep working. I've had students where I worked an entire year to try to get one word. And then one day I was blowing bubbles and modeling it, bubble. And she said, bubble. And it was after a year. And I cried and I called her mom and we celebrated. There's always and she's talking in sentences now. That's great. There's always possibilities. So always. We never give up. I never say never. Burada şöyle bir şey var. Tera yine bu soruyu da çok beğendiğini söyledi. Çok sık gelen bir soru olduğunu iletti. Ancak sözlerine şununla başladı. Kesinlikle vazgeçmek yok. Kesinlikle ben vazgeçmiyorum dedi. Kimi yayınlar, kimi alanda yapılmış olan yayınlar 7 yaşına kadar bir çocuk konuşursa, konuşmazsa ondan sonrasında konuşması, daha doğrusu cümleler şeklinde, cümle halinde konuşmasının zor olabileceğini söylerken Tera buna da yine çok katılmak istemediğini, kesinlikle vazgeçmeden çalışmanın en önemli faktör olduğunu ve eğer ki çocuğun iletişim becerileri yoksa hali hazırda ona bir sistem sunulması gerektiğini, az önce biz sunumumuzda da göstermiştik, görsel bir destek sistemiyle çocuğun desteklenirken iletişim becerilerini ona bir iletişim yöntemi sağlanırken aynı zamanda da sözlü iletişimi üzerinde çalışılması gerektiğini vurguladı ve tekrar iletti. Kesinlikle vazgeçmek yok dedi. O zaman son 2 soruyu soracağım. Bu da çok karşılaştığımız bir soru. Alternatif destekleyici iletişim sistemleriyle ilgili. Örneğin özellikle küçük yaş çocuklarda, henüz konuşma gelişmemiş çocuklarda bunun kullanılmasını öğretmenler çok tercih etmeyebiliyor. Sebebi de şu, konuşmayı engeller. Yani bir görsel desteği tercih eder, tembelleştirir gibi bir inanış var. Bu ne kadar doğru? All right, I like that question because it's my profession as well, AAC, Tera. So lots of prejudgment towards AAC happening in the world. So this question is about if AAC is hindering the natural communication, if AAC is pushing kids to be dependent to pictures or the system by itself. So what do you think about this? I think for every child or individual that uses AAC, it is much easier to just say the word verbally if you can. And as human beings, we take the path of least resistance. And so if they could, they would. They're not going to rely on a system that can be hard to find pictures and images if they can just say it. And so I think the thing with autism too is we always say the consistent thing about autism is that it's inconsistent. So you might have a word or two pop out and then you don't hear it again for 2 months. And so they're having trouble accessing. But I want to make sure that we always want to clarify a point about the AAC. AAC is a support system that nurture the development of language. It's not kind of like replacing it. It's just supporting it, augmenting it. So I'm going to say the word augmented. Yes. Augmentative. And if down the road they don't develop the verbal ability, then they have that. But the number one goal, even with AAC, is to try to keep developing the verbal. And
studies have shown that it's actually a bridge, because every time they press the button and it says it, or they use the picture, they're hearing it. They're hearing the word, they're getting the model. So it's a bridge. Exactly. Şimdi ben bu soruya kendi yorumlarımı da katarak Tera'nın söylediklerini de harmanlayarak cevap vermek istiyorum. Çünkü AAC benim de aynı zamanda araştırma alanım ve ben bu konuda gerçekten uzmanlaşmış birisi olarak AAC dediğim şey aslında alternatif destekleyici iletişim sistemleri. Bizim aslında Türkçe'ye aktardığımız şekliyle Adis'in Tera'ya sorduğum zaman da aynı şeyi söyledi. Eğer ki bir çocuk zaten konuşabiliyorsa konuşur. Yani orada konuşmak kadar doğal ve yani bize kodlanmış bir beceri eğer ki hali hazırda varsa çocuk orada bir resmi kullanarak iletişim kurma yöntemini zaten tercih etmez şeklinde bir açıklama yaptı. Ve ben ona tekrar sorduğumda burada bir engelleme, yani Adis'in alternatif destekleyici iletişim sistemlerinin konuşmayı engellediği, çocuğu tembelleştirdiği durumlar olduğunu düşünüyor musunuz dediğimde ise kesinlikle buna katılmadığını söyledi. Şimdi ben de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu alanda çalışan birisi olarak kesinlikle alternatif destekleyici iletişim sistemleri çocuğunuzun dil gelişimini engellemez. Bilakis dil gelişimine katkıda bulunur. Tera da bir örnek verdi. Şunu düşünün, bir cihaz olduğunu, alternatif destekleyici iletişim cihazıyla çalıştığınızı, elma, işte top, oyun, televizyon, tablet. Bunların her bir tanesini istemek için bile çocuğunuzun oradaki elma butonuna dokunduğunda elma sesini duyması aslında orada ona bir veri girişi sağlıyor ve bu sözcüğün nasıl söylendiğini de gizil olarak öğretiyor. Ve burada aslında bir öğrenme etkinliği de söz konusu. Bunun her fırsatta kullanılması demek o çocuğun o sözcüğe ve o sese maruz kalması demek. Yani böyle bir, yani yabancı dili de biz bu şekilde öğreniyoruz. Böyle düşünürsek eğer bence çok daha hızlı bir şekilde yol kat etmiş oluruz çocuklarımızın iletişim becerilerinde. All right, it was long because I got some comments and then I mixed up with yours, so that's why it was long. I'm so sorry. And it is, that sentiment is a common fear, so it's good we could address it. Tara'nın kaç dakikası var? Yani çok önemli bazı kritik sorular var da sormak istiyorum. Onu bir... Right. Tara, how many minutes do you have? So we have lots of questions, but we don't want to really tie you here and then just get you answer all the questions. My boss, my supervisor, was very supportive of this, and so I'm good. I switched all my appointments today to different days. So really appreciate it. Thank you so much. Okay, last 5 minutes. All right. Peki, aslında biz bu soruların cevaplarını bizler biliyoruz ama özellikle dinleyen ailelerimiz varsa ya da uzmanlarımız varsa bunun özellikle uzmanından da bir duymaları için bu soruları tekrar soruyoruz. Katılımcılarımıza da buradan söylemiş olalım. Bir diğer önemli soru şu. Bir konuşma patoloğu olarak aslında bu konudaki yorumunu ben şahsen çok merak ediyorum. Benzer bir soru da gelmiş. Şimdi özel eğitim öğretmenleri sözel taklit becerileri çalışabiliyorlar. Evet, bu bizim hedeflerimiz arasında var. Özel eğitim alanında çalışanlar. Ama bir çocuğun ağzına ya da diline müdahale etmek, masajlar yapmak, konuşturmaya çalışmak, burada aslında konuşma terapistlerinin de çalışma alanına müdahale etmek, özellikle anatomik yapıyı bilmiyorsak yanlış müdahalelere de sebep olabilir ve farklı sonuçlar doğurabilir mi? Edilmeli mi, edilmemeli mi? Çizgi orada ne olmalı, onu sorabilir miyiz? Ben bir şey sorabilir miyim? Otizmli çocuklar spesifik olarak mı? Evet. Okay, tamam. Tara, that was a long question, but it was an important question. We have some misunderstanding over like speech therapy and working on speech and communication skills. So some of the professionals, like some of the teachers, let's say, special education teachers, working with kids on their communication skills, especially like pronouncing specific letters, pronouncing specific words, that kind of stuff. They are aiming to do some kind of massaging their like mouth, and then they're putting, like they're getting gloves, and then they're putting their hands in kids' mouth, and then trying to do some stuff. So we just want to know that. Is this a common practice in speech language pathology? Is it okay? We have some big question marks over this kind of actions, but we really want to know this, and we want to ask you as a speech language pathologist, is it okay for a teacher to do this kind of stuff to kids with autism or not? Right.
So kind of a complicated question. We call it oral motor therapy. Yeah. And it kind of is like some therapists do it, some therapists don't. And so it really, over here anyway, is kind of like what they believe, as far as if it helps or not. I'm not exactly sure what it's like, where it is with like research based, but we do see it, and especially just kind of waking up the muscles and that kind of stuff. I don't do it often because a lot of kids with autism have sensory defensiveness. Yeah. So if you're trying to go in their mouth, like a lot of my students have trouble with different foods and textures, and anything near their mouth would cause them a lot of stress. And so typically it's not something I would do with my students very much. I understand. But each professional makes their own judgment with that. Okay, I'm just going to ask another clarifying question. So maybe it's okay for speech language pathologists to do this because they get a certain like units of education about this kind of stuff, but it's not okay for special education teachers or other professionals to do it, right? Right, especially if they haven't had training specifically in that. Okay. Yeah. So I'm going to translate all the answers. Şimdi burada Tera ile konuştuğumuz zaman bunu kendisinin de duyduğunu, aslında bu tarzda bir hani müdahalenin bazı konuşma terapistleri tarafından da yapıldığını duyduğunu iletti. Kendisinin böyle bir şeyi yani yapmadığını, çok sık hatta hiç belki yapmadığını söyledi. Bunun aslında otizmli çocuklarda yapılmasının da otizmli çocukların duysal hassasiyetlerinden dolayı bir takım belki sorunlar da oluşturabileceğini iletti. Çünkü bir çocuğun ağzına elinizi soktuğunuz zaman, eldiven bile giyiyor olsanız, bazı dokulara, bazı materyallere onların alerjisi olabilir ve onları rahatsız edebilir bu. Ve aslında yani nereye baskı, şöyle de bir soru ekledim ben kendisine. Sordum. Sonrasında belki bir dil terapisti bunu gerçekten eğitimine aldıysa yapıyor olabilir. Kendisi yapmadığını iletti. Bunun bir araştırma temelli, bilimsel dayanaklı bir uygulama olmadığını da iletti. Ancak bir öğretmenin veyahut da bu profesyonel konuşma terapistliği dışında ve bunun eğitimini almış bir kişi dışında herhangi bir kişinin böyle bir şeyi yapmasının uygun olmayacağını da belirtti. Çok teşekkürler. Bu konuda bizi aydınlattığı için. Çünkü bu çok karşılaştığımız bir sorun maalesef. var. Sınırlarımızı bilmek gerekiyor. Son sorumu soruyorum. Tara'nın çok zamanını almayalım. Güzel bir soru gelmiş. İşaret dilinin bebeklik döneminden itibaren kullanımını alıcı dilin önemi için ne düşünüyorsunuz demiş. Yani alıcı dil açısından gerçekten önemli mi? Özellikle Makaton sign gibi şeylerden bahsediyoruz. Şimdi işaret dili derken bebeklik çağından itibaren bu Makaton sign'lar var. Çok küçük yaşlarda özellikle otizmli çocuklara işte geli bir el işaretiyle öğretmek ya da oturu. Bu işaret dilini öğretmenin önemini, alıcı dil açısından önemini sormuş katılımcımız. Okay, Tara, we have a question and it's going to be last question, promise. So our participant is asking if it is okay to teach kids in early ages, kids with autism in early ages, using Makaton sign language to get certain requests, certain things like actions, like give, take, sit, like this kind of stuff. Yeah, I think with sign language, some people will use it at the beginning, like more. But a lot of times our kids with autism have trouble imitating. So if they have trouble imitating, they're going to have trouble learning the signs. And if you sign to them, and even if they start to understand it, a sign is there and then it's gone, where a picture stays. And so when you are talking about processing time, which can be hard with autism, that's where pictures are preferred. I wouldn't say that. And pictures are understood by everyone. They could show anyone around them a picture of juice and we would know, oh, he wants some juice. If they signed it, it's going to depend if a person knows sign language or not. Yeah, and also in my experience, I think it's also involving like
motor accuracy. So motor planning, motor accuracy. If the kid is not really good at like signing, so it's not going to be understood. Yeah. So it's going to be another layer of frustration on the kids. Absolutely. And the other, actually, the add-on question was about the same concept. Is it helping kids in terms of receptive language? So our participant was asking if the Makaton language is helping kids to learn skills in receptive language. So are the pictures helping, or no, the sign language? The signs. Yeah, and so that would depend, I think, on each student, but I feel much more confident in pictures helping them with that receptive language than the motor actions involved with sign language. Great. I'm going to go ahead and translate it. Okay. Şimdi şöyle bir şey var. Makaton işaret dili kullanıldığı zaman şöyle, hani karşıda da onu işaret eden kişinin onu düzgün bir şekilde işaret etmesi gerekiyor. O işaret etti diyelim. Otizmli çocuklarda imitation'da, taklit etme becerilerinde de bir takım yetersizlikler görüldüğü için aslında o işaretlerin çok net bir şekilde anlaşılamaması da söz konusu oluyor çocuklar tarafından. Mesela çocuk bu işaret more demektir. Daha fazla, biraz daha istiyorum demektir. Çocuk belki bunu yapar ama bunu ne için yaptığını bilemez veyahut da onu yaptığı zaman karşılığında ne olması gerektiğini anlayamaya da bilir. Bu nedenle Tera kendi deneyimlerinden görsellerle çalışmanın çok daha etkili bir metot olduğunu söylüyor. Ben tekrar alıcı dille ilgili kısmını da sordum. Alıcı dilde bu işaret dilinin herhangi bir şekilde desteği söz konusu mu diye sorduğumda ise yine Makaton veyahut da işaret dilindense görsellerin kullanılmasının da alıcı dil becerilerinin kazandırılmasında çok daha etkili olacağını iletti. All right, Tera. That was the last question. We promised. Thank you. And if there are any more questions, you can email me and I'll get back to you. Okay, we will. Thank you so much for joining us. Thank you. It was an amazing webinar for us. We still have 332 participants watching. Also, we would like to thank to our participants as well. Yes. Okay. Tara, thank you for sharing your knowledge and experience with us in the webinar today. I will give a closing speech now in Turkish. Is there anything you want to say before the closing speech? Just thank you, and I appreciate them being here and everything they're doing for kids with autism. Thank you again. Thank you so much, Tara. Bugün gerçekleştirdiğimiz webinarda Tuchel ile Otizmli Çocukların Eğitimi'nde 10 ipucu, öğrenmeyi bireyselleştirme yöntemleri ve görsel materyaller kullanma konusunu ele aldık. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Gelecek ay düzenlenecek olan webinar için kayıt yaptırmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz. Webinarlarımızla ilgili duyuruları Tohum Otizm Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Bu webinar kaydını daha sonra izlemek üzere YouTube ve Spotify kanallarımıza da yüklüyoruz. İzlemek ya da dinlemek isterseniz bu platformlardan da yine kayıtları takip etmeniz mümkün diyerek herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.